Panteizmin önemli iki isminden bahsedeceğim. Burada söz konusu olan İtalyan düşünür Giordano Bruno ile Hollandalı filozof Baruch Spinoza. Bu videoda sadece Bruno ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Bruno konusunda kısa bir bilgiyle başlamak istiyorum. Okuduğum Almanca kitaplarda ve özellikle bir makalede ilginç bir yazıyla karşılaştım. Onları ben çevirdim. Şimdi size bunları okumak istiyorum. 17 Şubat 1600 tarihinde Avrupa çapında ünlü olan Dominik rahibi Giordano Bruno Roma'da yakıldı. Şehir olayı seyretmeye gelen insanlarla doluydu. Dışarıdan gelenler ve her türlü gösterilerden hoşlanan her zamanki kalabalığın yanına Roma'da bulunan 61 kardinaldan yaklaşık 50'si 8. Papa Clement tarafından ilan edilen Jubile yılının ilk önemli olayı olan gösteriye katıldı. 2 gün sonra kilisenin gazetesi olan Abis'e bakın ne yazıyor. Perşembe sabahı pazar alanında Nola kentinde doğmuş olan ve suçlu bulunan Dominik rahibi diri diri yakıldı. Çok inatçı bir sapkın, kendi hevesine göre inancımıza karşı çeşitli suçlamalar yapmıştı. Bu adam kötü, inatçılığı yüzünden bu uğurda ölmek istiyordu ve bir şehit olarak seve seve öleceğini ve ruhunun alevler arasından cennete yükseleceğini söylüyordu. Bakın şimdi ne diyor? Ama şimdi doğruyu söyleyip söylemediğini öğrenmiş olacak. Yani cennete mi gitti, cehenneme mi gitti? Evet, kilisenin gazetesinde bunlar yazılı. Peki Bruno kimdi? Neden diri diri yakıldı? Bruno İtalyan bir rahip, astronom, filozof ve matematikle ilgilenen ve aynı zamanda bazı kitaplarda okuduğuma göre özellikle hafıza sanatıyla çok geniş bir şekilde ilgilenmiş bir filozof. Kilisenin öğretilerini reddettiği için sürekli takip edilen, hemen hemen Avrupa'nın bütün şehirlerini gören bir filozof. Aklımda kalanlarıyla Turin, Venedik, Paris, Londra, Oxford, Marburg, Prag, hatta Frankfurt. Frankfurt'a gitmek üzereyken yakalandığı söyleniyor. O konuya birazdan değineceğim. Meryem kültünü reddetti. Azizlerin resimlerini evindeki duvarlardan kaldırıp attı. Böyle radikal bir tavır aldı. Kilisenin öğretilerine tavır aldı. Bunların ön yargıları güçlendirdiğini ileri sürdü. Tanrıların elçilerinin, yani peygamberlerin söylediklerinin doğru olduğunu, itiraz edilemez şeyler olduğunu iddia eden papazları eleştirdi. Peygamberlerin sözlerini değişmez yasalar olarak kabul eden papazlara ağır hakaretlerde bulundu. Neler söyledi? Bakın, ey kutsal eşekler, ey kutsal cehalet, ey kutsal aptallık gibi suçlamalarla o dönemin kilise öğretilerini savunanları suçladı ve fakat kilise öğretisine karşı çıkmakla kalmadı. İnsanlığa önemli çağrılarda bulundu. Ne dedi? Hakikati arayan ve doğruya ulaşmak isteyen biri çocukluğundan beri özümsediği inanç biçimlerinden uzaklaşmak durumundadır. Rahiplerin söylediklerini bırakın, kendiniz için düşünün, kendi aklınızı kullanın. Burada Bruno Kant'ın önceliği olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Kant da aydınlanma üzerine yazısında insanın
kendi aklını kullanması gerektiğini vurguluyordu. Ve şunu da söylemişti Bruno, hakikati ararken bir sürü engellerle karşılaşacaksınız. Fakat bunları umursamayın, hakikat uğruna mücadelenizi sürdürün. Böyle bir düşünürdü panteist olarak değerlendirdiğim Bruno. Ancak Bruno felsefesinin, yani onun savunduğu panteizmin anlaşılması için teoloji ile din felsefesi arasındaki ayrımın, farkın ortaya konulması gerekiyor. Şimdi teoloji inancı temel alan, vahyi temel alan bir yaklaşımdır. Teoloji kutsal kitaplardan hareket eder, peygamberlerin söylediklerini temel alır ve bir takım dinsel kuralların toplumda uygulanması gerektiğini savunur. Bruno'nun felsefi görüşlerine kısaca değinmek isterim. Onun 3 temel görüşü vardır. Birincisi evren, tin, ruh yani can ve yaşamla doludur. Evrenle Tanrı birbirine özdeştir. Evren uzayda ve zamanda sonsuzdur. Evrenin başlangıcı ve sonu yoktur. Onun ileri sürdüğü 3. görüş ise cennet ve cehennem yoktur. Astronomi konusunda ise Kopernikos'un düşüncesini temel alarak dünyayı, yeryüzüne temel alan, yeryüzünün evrenin merkezinde olduğunu ileri süren Aristoteles anlayışını eleştirdi. Ona göre güneş evrenin merkezindedir ve dünya güneşin etrafında dolaşmaktadır, dönmektedir. Matematik konusunda da ilginç bir görüş ileri sürdü. Ona göre matematik dünyayı anlamanın anahtarı değildir. Matematik ancak felsefeye hizmet edebilecek bir disiplin olabilir. Bu yaklaşımıyla Hegel'i herhalde muhtemelen etkilemiş bir düşünür diye düşünüyorum. Din konusundaki görüşlerine gelince Hristiyanlıkta temel olan Trinita yani Baba, Oğul, Kutsal Ruh üçlüsünü reddetti. Tanrı'nın oğlu görüşünü saçma buldu. Sapkınlıktır diyor. Azizlere tapınma ise putperestliktir. Bruno İsa'ya da eleştiriler yöneltti. İsa'yı sihirbaz olmakla suçladı. Ona gerçekten çok ağır küfürler bile yağdırdı. Bakın ne diyor. Ona göre İsa aşağılık, adi ve cahil bir adamdı. Mucizeler yapmaya çalışan bir şarlatandı. Hatta İsa üzerine anlatılan hikayelerin, kahinlerin mucizeleri çok değersiz bulur. Güya o dinle felsefe arasında da gerçekten bir ayrım yapar. Yani kilisenin yaymış olduğu dini temel alarak söylüyor. Diyor ki din cahil insanları hükmetmeye yarar. Oysa felsefe insanlara kılavuzluk yapar, rehberlik eder. Onun ilginç bir sözü vardır. Kötüler, kötü insanlar Tanrı'yı kendi kötü amaçları için kullanır. Tanrı ise iyi insanları iyi amaçlar için kullanır. Daha sonraki yıllarda Spinoza da buna benzer bir şey söyleyecektir. Hemen hemen aynı şeyleri söyleyecektir. Fakat onun en önemli vurguladığı şeylerden biri şu: hoşgörü. Bilinen tüm dinler değersizdir diyor. Dolayısıyla bizim, yani insanlığın ihtiyaç duyduğu şey bir hoşgörüdür. İkincisi de tartışma özgürlüğüdür. Dolayısıyla hoşgörü ve özgürlük onun düşüncesinin temelini oluşturmuştur. Bruno radikal görüşlerinden dolayı sürekli politik kovuşturmaya tabi tutuldu. Bu nedenle şehir şehir dolaşmak durumunda kaldı. Fakat günün birinde
Venedikli prensin davetini kabul etti ve bu davet onu ölüme götüren yolun başlangıcı oldu. Bruno hafıza sanatı konusunda kitaplar yazmış, önemli sistemler geliştirilmiş bir düşünür. Kendisini davet eden Venedikli prense de bu konuda ders vereceğini sanmıştı. Ancak ev sahibi ondan büyü sanatını öğrenmek ister. Bruno büyü sanatını öğretemeyeceğini dile getirir. Fakat ev sahibi olan prens dileklerini yerine getirmediği için Bruno'yu ihbar eder ve yakalanır. Venedik Engizisyonuna teslim edilir. Sene 1593, 1592 yılında da prensin davetini kabul etmişti. Daha sonraki süreçte ise Roma Engizisyonuna teslim edilir. Roma'ya gönderilir. Roma'da kaldığı müddetçe 7 yıl ağır işkencelere maruz kalır. 17 Şubat 1600 yılında çıplak bir şekilde ayaklarından asılır ve altında ateş yakılır. Diri diri yakılır orada. Ve seyredenlerin önünde. Kitapları da yakılır aynı dönemde ve onun kitapları yasaklar listesine alınır. Bu yasak ancak 1966 yılında neredeyse 350 yıl sonra kaldırıldı. 2000 yılında Papa II. Paul Bruno'nun öldürülmesinin hatı olduğunu kabul etti ama onun itibarını geri vermek için hiçbir çabaya girişmedi. Bunları niye anlatıyorum? Bruno'nun diri diri yakılması vahyi temel alan dogmatik inancın nasıl gaddar olabileceğinin bir işaretidir, bir örneğidir. Hoşça kalın, bir dahaki videoda görüşmek üzere.